Abi bedava cevher nasıl kasılır ya da, nasıl aylık fazlasıyla cevher toplayabiliyoruz? Bunlar nasıl olacak? Hepsini teker teker size anlatıyorum bugün ve gerçekten de bu önemlidir. Yani ben her ayda, cevher harcama geliyor. 50K yani 25K 25K basıyorum. Özellikle üstüne de yumurta etkinliği geliyor ve birkaç tane daha etkinlik gelecek. Bunlarla ilgili hepsini teker teker ben tabii ki yani cevher basıyorum ve bu gerçekten önemli. Hepsine yetişiyorum. Peki bu sadece paket çekmekle oluyor mu? Yok. Yani açık ve net söyleyeyim. Ben ufak, çok az bir şekilde para yatırımı yapıyorum. Yani o da arkadaşlar sağ olsun, yani gönderiyorlar abi akım makbuzları. Gördüğünüz gibi hiçbirini kullanamıyorum. Yani gönderemiyorum çünkü bunlar, gelen hediye, paketlerdir. Onlarda bazen cevher geliyor ama onlardan harici cevher gelme sebebi, yani, nereden cevherler geliyor? Bunlar da önemlidir. İlk başında cevher toplamayla oluyor arkadaşlar. Yani, gördüğünüz gibi her kısmından bir cevher, yani, şey mi komutanım vardır arkadaşlar her kısmından ve her birisinden de kendisi cevher topluyor. Her biri de başka bir zonda oluyor ve bunlar gerçekten önemli. Yani, her yarım saatte de bir, yani, en baba, en geç her yarım saatte de bir. Çünkü bir cevheri toplamak yani 30 cevheri 30 dakikada toplanıyor ve bu ekipmanları komutanın ekipmanları falan olsa, teçhizatı olsa daha da fazla oluyor. Ancak böyle gördüğünüz gibi KVK'da olsam da KVK'da olmasam da yani böyle cevher topluyorum. Her KVK haritasında bir tık daha kolaydır. Niye kolaydır? Çünkü 3 seviye veya 4 seviye cevherlerimiz vardır ve 3 seviye 4 seviye cevherler bir tık daha fazla yani zaman alıyor. Her yarım saatte de bir neredeyse ben cevher cevhere gönderiyorum. 5 kıta 6 kıta da yapıyorum ve böyle de gördüğünüz gibi bütün cevherlerimiz oluyor. Şimdi gelelim bakalım bu cevher toplamayla ya kaynak toplamayla nasıl oluyor arkadaşlar? Benim zaten herkes biliyor benim farm hesaplarım fazlasıyla vardır. Ve fazlasıyla olduğu farm hesaplarımla onlarla kaynak topluyorum. Peki bu bana ne fayda sağlanıyor? Bu bana fayda sağlandığı şey budur farm hesabıyla. Orada kaynak topluyorum. Ana hesabımda cevher ve bu cevherleri ben değerlendiriyorum. Örnek veriyorum VIP'mi daha hızlı bir şekilde 19'a yapacağım. Veya hatta belki bir gün gelir ben VIP, SVIP oluyorum yani bu hesaplarda. Bu da böyle bir şey vardır yani onu da size söyleyeyim çok basit bir şeydir. Ancak bunun yapması için ya bu kaynakları ya bu cevherleri toparlanması için ilk başında yani günde ya her yarım saatte de 1-2 dakika 3 dakika zamanınızı alıyor arkadaşlar. Cevher toplamaya. Ve böyle haritaya gezerken, yani, böyle biraz uzaklaştırdığınızda böyle oluyor arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi bütün cevherlerini gösteriyor. Bu. Bu kadar basittir. Mesela bu hangi komutanıma yakındır? Bakın burada mesela Juana fark var. Buradan ben direkt bir cevher gördüm. Tamam mı? Abi böyle bir şekilde yapıyorum. Buradan Cane bitti. Yani Juana fark buna yakındır. Tamam mı? Ya hatta mesela örnek veriyorum. Buradan arkadaşlar bir cevher topluyorum. Bu kimindir mesela arkadaşlar? Komutan bellidir zaten. Komutanın belli olduğunda buradan da bir tanesini görüyorum yanında. Direkt böyle yapıyorum. Mesela herhangi birisi Seondok tamam mı arkadaşlar? Geliyorum onayla basıyorum arkadaşlar ve Seondok'um onu bittikten sonra görüyoruz. Mesela burada bir tane vardır arkadaşlar. Burada yine de aynı şekilde uzaktan bakıyorum arkadaşlar. Uzaktan yakından bir tane gördüğümde direkt aynı şekilde yapıyorum. Ve bunu mesela 15 dakikada bir, yarım saatte bir, 40 dakikada bir ya 30 dakikada bir yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu birincisidir. Yani cevher toplamak böyle oluyor. Böyle havadan uçtan gelmiyor. Bu birinci kısmımız. Yani günde arkadaşlar ben sabah saat mesela 8'de kalkıyorum. Gece saat 1'e kadar ben varım. Yani 8'de kalktığımda gece saat 1'e kadar 2'ye kadar ben varım. Örnek veriyorum. Kaç saat oluyor? Akşam 8'e kadar 12, 8'den 12'ye kadar da oradan da 4 saat var. 16 neredeyse 17 saat ben hesaptayım arkadaşlar. 17 saat ben abi her 30 dakikada bir kere kaynak cevher topluyorum diyelim. 5 kıtayla. Her 30 dakikada bir. Yani ben 17 saat direkt abi hesap makineyle 17 saat hadi diyelim 15 saat abi ben yalan konuşmayayım da 15 saatte bir ben hesaba giriyorum yani. 15 saate çarpı 2 yapacağım. Niye? Çünkü her 30 dakikada ben kaynak topluyorum. Tamam mı? Cevher topluyorum. 30 dakikada bir. 30 tane kere ben cevhere gönderebiliyorum. 30 kere.
her kıtayı 30 kere cevhere gönderebiliyorum. Çarpı arkadaşlar, yani 15 saatte hesapta olursam her saatte 2 kere gönderirsem 30 kere oluyor arkadaşlar. Çarpı 5 yapıyorum arkadaşlar. 5 kıta ile ben bunu yapıyorum arkadaşlar. 150 kere oluyor. 150 kereyi çarpı 30 yaparsak arkadaşlar ne oluyor? Günde 4500 cevher oluyor. Çarpı 30 gün yaparsam arkadaşlar ne oluyor? Aylık 135k cevher oluyor. Max ben aylık 135k cevher topluyorum burada. Hadi diyelim bunun cartı var, curtu var. 120k cevher topluyorum arkadaşlar. Burada direkt buna herkesin fikirdir. Aylık 120k cevher buradan geliyor. Arkadaşlar başka bir kısmımız var burada ve bu cevher toplamayla arkadaşlar onu da size söyleyeyim. Ben böyle bir şekilde kaynak toplamak için, yani toplama komutanlarımı ben bir tık daha dolduruyorum. Yani böyle bir şekilde gördüğünüz gibi bu bir tanesidir. Toplama şeylerini verdim arkadaşlar. Toplama ekipmanları verdim. Buradan bir tane daha vardır. Toplama ekipmanlarını verdim mesela arkadaşlar. Tamam mı? Ve bunlar gerçekten önemlidir. Ve hatta diğer toplama komutanlarımı bir de aynı şekilde doldurtuyorum. Yani elimden geldikçe onları da dolduracağım ve burada böyle bir şekilde benim toplama komutanlarım bir tık daha hızlı bir şekilde dolduruyor. Yani 30 dakikada değil, her cevherin mesela 45 saniyede, 50 saniyede, 52 saniyede topluyor. Yani 30 tanesini mesela 25 dakikada dolduruyor, 20 dakikada dolduruyor. Böyle bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. O yüzden bunları yapıyorum. İkinci kısmı çok basit. Ben çok teçhizat bırakamıyorum ve bu teçhizatlarda tabii ki bu teçhizatlardan buradan diyor ki kullanıcının kıtasını gıda, odun, taş ve altın toplama hızını artırıyor arkadaşlar. Yani burada bir cevher toplama yoktur dizilişten arkadaşlar. Aslında o da gelirse çok sağlam oluyor. Ancak böyle bir şekilde oluyor. Kıtalarımı sadece ekipmanlarını yani doldurtuyorum. Buradan da teçhizatları da böyle bir şekilde yapıyorum. Niye? Bazen de mesela arkadaşlar cevher toplamıyorum, kaynak topluyorum. Buradan da bir fayda sağlanmak istiyorum. Geri kalanı bunun yapması için güçlendirmelerimi topluyorum tabii ki. Buradan bakın, buradan 8 saatlik, buradan da 24 saatlik. Her tür kaynaktan toplama hızını 24 saatliğini %50 artırıyor arkadaşlar. Bunu da yapıyorum arkadaşlar. Bu da bana çok fazlasıyla faydası oluyor. Ve buradan da belediye binalarımdan buradan gördüğünüz gibi piyada sağlığını %5, toplama hızı %5. Buradan da %5'lik bir toplama hızımı alıyorum. Yani şehir görünümde ve bu da bana fayda sağlanıyor. Peki geri kalan ne yapıyorum? Arkadaşlar her kıtayı 30K, 50K, 60K mancaneyini dolduruyorum veya hatta T4'ünü, T5'inizi artık ne istiyorsanız ona doldurun. Yani mancanik daha fazla yük alıyor, o yüzden mancanikla yapıyorum arkadaşlar ve bir kısmına gönderiyorum. Ve böyle bir şekilde her kaynağın, bakın buradan mesela buna gönderirsem buradan ne vardır arkadaşlar? Bakın buradan direkt kıta yükümü mesela 36.000 yük doludur arkadaşlar. Şu an mesela buradan bir dakika, mesela buradan bu komutanımız. Tamamı buradan direkt bir kısmını buradan bir cevher görmüştük. Tamam, buradan mesela böyle bir şekilde gönderiyorum arkadaşlar. Ne vardır? Mesela burada 51 cevher, tamam mı? Bakın 179 cevher alıyor. 53 cevher mesela vardır çantada, bu kontanda. 53 cevher şu an dağıta topluyor. Çünkü ben geri gönderiyorum. Topladığında tekrardan geri göndereceğim arkadaşlar. Yani tekrardan gönderiyorum kaynağı. Ve böyle bir şekilde iyi sağlam bir cevher topluyorum. İkinci kısmımız burada günlük görevlerimizde arkadaşlar. Günlük görevlerde 30 günümüz vardır arkadaşlar. Ve her gün 100 puana ulaştırdığında 100 cevher alıyorsunuz. Yani aylıkta 3K cevher de buradan geliyor arkadaşlar. 3K cevher artı 123K geldik şu ana kadar. Yani en düşük halinden ben size söyleyeyim, 123K cevher oldu. Arkadaşım her 2 haftada bir Mighty Governor ya vali geliyor ve valide her kısmında 100 cevher alıyorsunuz. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kısmı vardır. Her birden ise 100 cevher alıyorsunuz arkadaşlar. Ve burada her 2 haftada biri geliyor. Yani 600, 600, 1200, ayda 1200 cevher de buradan geliyor arkadaşlar. Artı, yani bu çok basit bir şeydir. Arkadaşlar her haftada, yani şu an öyle, Osiris tabutu da böyle bir şekilde oldu. Osiris tabutu gümüş veya hatta artık altın, hangisini istiyorsunuz oynayın. 2000 cevher kazanırsınız. Kazanmasanız da 1000 cevher miydi, 500 cevher miydi, öyle bir şekilde de cevher alıyorsunuz. Yani buradan da her haftada bir oldu, 4 hafta yani hesaplayın arkadaşlar. 4K cevher de buradan gelsin, hadi diyelim buradan da 4K cevher geliyor arkadaşlar. Ve bu da çok basit bir şekilde yani oluyor.
Geri kalan ne kaldı arkadaşlar? Paketlerden gelen, yani buradaki krallığınızda paketler geliyor arkadaşlar ve paketlerden de 5 cevher, 10 cevher, bazen 100 cevher, bazen 50 cevher geliyor. Ve bunları da hesapladığınızda günde, yani hiçbir şey gelmezse 500 cevheri buradan da hesaplayacağız arkadaşlar. Günde 500 cevher çarpı 30 gün yaparsak arkadaşlar 15K cevher oluyor. 15K cevher bir tık daha fazladır. Abartılı bir şekilde diyebiliriz. Yani buradan 7500 cevher de buradan toplayacağız arkadaşlar. Diyelim ki aylık 136.201 cevher oldu. Her gün 1500 eylem puanı, hatta 1500 eylem puanı değil de 3000-3500 şeklinde eylem puanı dolduruyoruz arkadaşlar. Eylem puanı doldurduğunda zaten siz barbar kesiyorsunuz ya barbar kalesini kesiyorsunuz. Barbarları keserken, barbar kaleleri keserken burada 30'luk cevher ve yani 30 cevher ya 10'luk cevherler geliyor arkadaşlar. Buradan da günde 3500 eylem puanı ile hiçbir şey gelmezse 60 cevher geliyor arkadaşlar. Yani 60'ı çarpı 30 gün yap. 30 gün çarpı 60, 3 çarpı 6, 18.800 cevher de buradan geliyor arkadaşlar. 1800 cevheri de buradan başladık arkadaşlar. Bu oldu 138.000. Yani burada şu an free to play bir şekilde hiçbir şey yapmazsan sadece günde yarım saat, ya, her yarım saatte de bir gelirsen böyle. Buradan da tedarik deposunda 30 günlük mücevher tedariği var. 2200 ve günlük 650, yani aylık 19.500 cevher de buradan geliyor arkadaşlar. Bu da oldu 157.500. Yani bu çok basit bir şekilde söylüyorum ve buradan da direkt bir etkinliklerimiz daha fazla, yani bazı paketlerimiz vardır. Örnek veriyorum, burada bu paketi herkes alıyor. Yani 200 TL ile herkes bu paketi alıyor. Burada ne veriyor? Bakın buradaki gördüğünüz sadece şeyleri söylemiyorum. Sadece cevherler. Burada 2000, 2000, 3200, 3300 cevher, 3300 cevher, bir cevher de buradan geliyor arkadaşlar. Aylık da 3300 cevher de buradan geldi. Arkadaşım 160.000 bir cevher oldu. Ve buradan da bir sürü daha etkinliklerimiz vardır. Mesela ayda bir kere karaoke sınavı geliyor. 2200 cevher de oradan geliyor arkadaşlar. 2200 cevher karaoke sınavından geliyor. Bunu da hesaplayabiliriz. Buradan da birçok daha etkinliklerimiz vardır. Mesela örnek veriyorum, buradaki etkinlikte arkadaşlar bu sandıklardan falan bazen de buradan da cevher geliyor. Ve bir sürü daha etkinliklerimiz, yani burada ayda hiçbir şey yapmasanız arkadaşlar bir 30K daha cevher böyle geliyor. Hadi diyelim 20K geldi. Hadi diyelim 15K cevher geldi arkadaşlar. Artı 15K cevher de buradan geliyor arkadaşlar. Ve oldu toplam, yani en düşük halinde bir insan aylık sadece 12 dolardan hesaplanıyorsa, yani 12 dolar hesap siz 12 dolar hesabınıza yatırıyorsunuz arkadaşlar, 178K cevheri geliyor. Yani hiçbir şey yapmadan sadece ufak bir şekilde oyunu oynanışını yaparsınız, 178K bir cevher geliyor arkadaşlar. Ve bu artık, yani siz bir paket çekiyorsunuz ya herhangi bir şey yapıyorsunuz, bunların da bile hesaplamıyorum ve söylemiyorum. Sadece genel olarak günlük bir rutinden bahsediyorum yani. O rutinin ekstrasını da olursa aylık 230K, 250K, 260K bile belki cevher toplayabiliyorsunuz ve benim gibi mesela ben geçen gün 120 kere yumurta etkinliği oynadım. 120 kere yumurta etkinliği oynadım. Şu an daha bugün aynı 23'ü 25'inden cevher etkinliği geliyor. Cevher harcama etkinliği geliyor. Cevher harcamayı da 25K, 25K, 50K harcayacağım. Yine de 57K cevherim kalıyor. Yani şu ana kadar ki her gün ben neredeyse buradan 4K cevher topluyorum. Bunlar oluyor. Benim şu an size söylemek istediğim şey, bazen de böyle barbar kaleleri ya bavulur var. Krallıklardan bavulur var arkadaşlar. Birçoğu bavuluru kesiyor. Yani bavulurda cevher toplamıyorum. Cevher toplama zaman istiyor. Her 8 saatte de bir bavulurlar geliyor arkadaşlar. Yani haritadaki böyle küçük yerleri falan. Buralara sadece saldırırsınız arkadaşlar, 30 cevher geliyor. Ama bu her 8 saatte de bir geliyor ve 8 saatte de bir, yani bütün krallığı, yani bütün bavulları kesmesi falan bir tık daha zaman işi istiyor. Ama burada hem cevher geliyor, hem materyal geliyor, hem de ekipman taslağı geliyor ve buradan da altın anahtarlar vardır. Bunları da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ancak bunları yaparsanız cevher toplamayı yapmıyorsunuz arkadaşlar ve bunları da yaparsanız günlük 3,5-4 kadar buradan geliyor, yani 3-4 kadar.
buradan getirebiliyorsunuz. Ya bavulurdur ya cevher harcamadır. Hangisi size uygunsa böyle bir şekilde bavulu takibi vardır. Çok zordur ancak cevher harcamanın takibi yoktur. Yani sizin istediğiniz zamanda cevherlerinizi topluyorsunuz özgürce bir şekilde ve kimse de size niye bu cevheri topladın ya niye bunu yaptınız demiyor. Bavulurda bazı krallıklarda kural vardır ve bu kurallar da gerçekten çok zordur. Benim söylemek istediğim şey budur. Yani siz düşük bir şekilde ya düşük bir seviyede oynamak istersiniz. Farm hesaplarınız falan varsa benim gibi ayda yani neredeyse arkadaşlar 200K rahat bir şekilde cevher topluyorsunuz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım bu video faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.